Liechtenstein'a hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Hep gitmek istediğimiz bir ülkeydi. Hep merak içindeydik. Ya karavanla seyahatte olmanın işte en güzel yanı. Normal şartlarda biz Liechtenstein'a hayatta gelmezdik. Çünkü hani tren yok, uçak yok, bir şey yok, İsviçre'ye geleceksin falan. Bir de spesifik olarak gelmeni gerektirecek bir neden de yok. Şimdi geldik böyle geçerken, bu arada ben hayalimde böyle dağların yamacının arasında küçük böyle bir kapalı bir şehir gibi, ülke gibi hayal etmiştim. Aslında gene benzer ama dağın yamacına kurulu böyle bir Rize'nin yaylası gibi bir yer. Ama Alp dağlarının arasında. Şimdi İsviçre ile Avusturya arasında böyle sıkışmış bir ülke gibi. burada Gülizar onu söylerken aklıma geldi. Eğer ki sizin İsviçre'ye girme planınız yoksa size navigasyon İsviçre üzerinden geçirebilir. Çok kısa böyle bir 20 kilometre İsviçre üzerinden geçirebilir. İsviçre'nin vinyeti 42 euro civarında falan ya da 45 euro civarında bir fiyatı var. Eğer oradan geçerseniz sadece o yüzden onu almak zorunda kalabilirsiniz. Ama aynı zamanda bir güzergahta Avusturya üzerinden geçiyor. Zaten siz buraya ya İsviçre üzerinden ya Avusturya üzerinden geldiğiniz için en azından birisinin vinyeti vardır. Aman tanrım, kaleyi görüyorum. Şimdi Liechtenstein'le ilgili bu herhalde Karavanlı Türk YouTube'daki Karavanlı Liechtenstein'daki toplam 3-5 videodan bir tanesidir. En detaylı gezi rehberi olacak Türkçe kaynaklardan. Ya. En detaylı, çünkü muhtemelen 2-3 noktada süreç bitecek. ya 5 kişi 10 kişi falan muhtemelen Liechtenstein'le ilgili video çektiği için biz de en iyileri en detaylarından bir tanesi diyebiliriz. Şimdi Prens'in kalesine geldik. Prens derken Giray Altınok'tan bahsediyoruz. Ay rezili gördünüz değil mi? Başkası adına hep birlikte utandık. Nasıl çirkin espri. Şimdi Liechtenstein'la ilgili şunu söyleyelim. Yaklaşık bir 40 bin kadar bir nüfusu var. Bunların çoğu da aslında İsviçre, Avusturya vatandaşlarından falan oluşuyor. Çok küçük bir ülke. Toplam baştan sona uzunluğu 25 kilometre falanmış. Onun dışında hani birkaç tane nokta var. Şimdi prenslikle yönetiliyor. Prens burada resmi adresi. Dolayısıyla bütün hepsi ziyarete açık değil ama bir kısmı açık. Orayı ziyarette başlıyoruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hakikaten kale gibi kale. Hani Taş atacağım hayalini böyle cama. hayalini canlandırdığınız kale var ya işte. Orası bu. Hakikaten yani burası. Aa, çok iyi. Şunu da ekleyeceğim ek olarak. Normalde gittiğimiz ülkelerde işte prenslik bilmem nelik falan filan var da burası gerçek anlamda prenslikle yönetiliyor. Yani. Hani Ne yapacak? yalandan değil. Hani bazı ülkelerde tabii prenslik canım. var ama o hani o monarşi sistemi daha çok hani diğer tarafta şey de var. Tabii yani senatosu bilmem genelde nesi de sembolik var. oluyorlar. Evet, burası öyle değil. Yani çok da mantıklı sonuçta 40 bin kişi için Bir de ne gerek var? gerek var. Hadi o zaman şu prensliğe bir gidelim. Çok havalı giriş yaptık ama olmadı. Giremedik kaleye. Girilmiyormuş bu arada. Biz Ya aslında bir kısmına girebilirsin diye internette yorumlar vardı. O yüzden hani geldik, mantıklı geliyor insana. Ama adam diyor ki burada insanlar yaşıyor. özellik burası ya. Prens var içeride dedi. Girilmiyor dedi. Yine insanlar ama etrafında böyle dolaşıyor. Çok da dolaşacak bir şey yok. Yol çalışması falan da var. Aynen geri dönüyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi merkeze gidelim. Karavanı merkezde bir yere bırakalım. Büyük Liechtenstein'i gezelim. İsviçre'de bu arada şunu da söyleyeyim. Liechtenstein'da CHF geçiyor. İsviçre frangı yani. Kendi para birimleri yok. Kendi askeri bir üssü de yok. Yani bir askeri şey de yok. Onu da İsviçre'den alıyorlarmış. Yani Böyle bir ülke. yancı ülke. Ülkeyiz ama hiçbir şeyimiz yok. Öyle. Neyse hadi karavana gidelim. Ama kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Kaç? 200 bin dolar gibi bir şey. Yıllık. Kaç? Evet. Çokmuş be.
Ya. Küçük ama etkili. Gerçi şey de yazıyor, hani bu ülkede çalışan, hizmet sektöründe çalışanların birçoğu İsviçre'den ya da Avusturya'dan gelip gidiyormuş buraya. Hani İsviçre'den gelip gidiyorlarsa, ya İsviçre'den buraya geliniyorsa hizmet sektörü için para vardır burada. Burası böyle bir yer. Hadi merkeze inelim. Prens buymuş bu arada. Bak iki fotoğraf arasında yaş farkı var. Heh, açılıyor trafik. Bak şu an arabalar gitmeye başladı. Liechtenstein'da trafikte kaldık. Bak Liechtenstein'da. Ülkenin adayın o. Ülke nüfusu kaç zaten? Yani. Oo, çok yakından geçtiniz gençler. Motorcular geldi. Yani mükemmel ya. İstanbul trafiğini Liechtenstein'e getirdik. Evet, karavanımızı park ettik. Şimdi şehri gezmeye başlıyoruz. Sizler bu sırada beğenip abone olursanız seviniriz. Bizim Liechtenstein büyük turumuz başlıyor. Yalnız ben prensi göremedik ki, ona canım sıkı. Saçımı bile taramıştım ya. Saçımı taradım ama prens yok. Almadılar bizi. Prens üzülsün buna. Tabii saçımı taramışım, ne güzel. Kaleden indik. Arabayı şehir merkezinde farklı otoparklar var bu arada. Bir tanesine bıraktık. Şimdi şehir merkezinde kısa bir tura çıktık. Direkt zaten böyle trafiğe kapalı bir caddesi var. Hükümet binasıyla başlıyor. Ondan sonra böyle devam ediyor. Yolumuzun üstünde bir tane şey var. Burası neydi? Pullarıyla. Ha, pul. Pullarıyla ünlü. Bayağı çok güzel şeyleri varmış. Pulları varmış. Kaliteli pulları varmış. Onun müzesi var. Hatta böyle pul biriktirenler falan özellikle gelip buradan pul alıyorlarmış. Oraya bir gideceğiz eğer kapanmamışsa. Kapanmış olabilir. Böyle bir gideceğiz, geleceğiz. Kısa bir yer zaten. Şeyde, otoparklara bakarken bu arada Google Maps'te de yazıyor. Park for Fortnite'ta da yazıyor. Bazı park yerleri 1 saat ücretsiz bu arada. Hani tercih ederken ona göre tercih edebilirsiniz. Yalnız karavana uygun olarak geçen park yerleri dahi mesela bizim karavan için küçük kaldı uzunluk olarak. Hani daha uzun bir karavanınız varsa başka alternatiflere bakmanız gerekebilir. Ki bizim karavanımız küçük. Evet. Biz bile uzun kaldık yani. Evet. Hadi biraz etrafa bakalım. Aa, kafe var bak şurada. Belki kahve. İlginç, şaşırdım. Aa, kafe. Ben böyle pahalı bir yer şu ana kadar görmedim. Yani her ülkede magnet alıyoruz gittiğimiz yerlerde. Bu zamana kadar en pahalısı herhalde İsviçre'de şeydeki magnetti. Luzern'de aldığımız. Onu da gerçi sağ olsun Ahmet abi bize hediye etmişti. Burada magnet 7 euro, 7 CHF'den başlıyor. O da herhalde 8 euro falan ediyor. Evet, öyle bir şey. 8'in bir tık üstü. Hafiften can acıttı. Almak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Bu bir alışkanlık. Kötü alışkanlıklarımız. Bakalım belki ucuza başka bir yerde Değil mi? bir şey Şöyle bir buluruz. yerde şey vardır. Hintli mağazası, bir Hintliler oluyor ya mağazaları. Onlardan belki vardır, ondan alırız. Aç. Burada böyle bir anı defteri var. Şimdi merak etmiş içinde Türk var mı diye. Şimdi bir kontrol ediyorum. Ne zamandan beri? 2026 bu seneymiş. Bu sene bakalım hiç Türk gelmiş mi? Eğer gözler kaçırmadıysak bu sene buraya gelen veya da deftere yazılan tek Türk biriz şu anda, yani gelmiş olsanız bile deftere yazılmamış olabilir. Aa, şansa bak, bir sefer burada daha şimdi gördüm. Başak Eczanesi'nde sevgilerle Eskişehir'den birisi gelmiş. Yanlışlıkla açtığım sayfada bir tane gördüm. El yazılarımız da kötü olabilir. O zaman biz de bir notumuzu yazalım. Güldeniz'le Hüseyin buradaydı yaz. Evet. İstanbul'dan sevgilerle. Ama sen yazıyor. Benim el yazım olduğu zaman zaten o kişi de ben gelebilir. Türkiye'den sevgiler. Sana bir de kalp. Tarihi de yaz. 19 Tarih. Mayıs. Vay, atamın çıktığı tarihi de yazarım buraya. Nasıl? Nice. Ya 19 Mayıs'ta attık tarihimize. Hadi devam edelim buradan.
Japonya'daki stempler vardı ya. Hatırlayanlar Japonya videosundan hatırlarlar. Hatırlamayanlar baksın. Gerçi ben küçük bir bak burada bundan var. Ufakken yapıyorduk ya. Kara kalem çalışması. Bundan böyle. Ben magnet almaya gerek kalmadı. Burada bedava böyle şey ana olarak götürürsün. A few moments later. 然后这个地方来，这个地方你就可以自己把。 Birçok şeyde fiyat yazmıyor ya. İnanılmaz geriliyorum dükkandan. Hani yanlışlıkla kırarım, şu olur, bu olur, dokunurum diye. Saçma sapan pahalı her şey. Bize pahalı. Ya bize pahalı tabii. Hani o ayrı konu da. Hani burada 200 bin euro şey olan, geliri olan. 200 bin dolar. 200 bin dolar pardon. Çok değişti. Ben 100'e razıyım. Olan insanlar için çok bir değişiklik olmaz ama pahalı bir yer. Bu arada bu cadde güzelmiş. Hani gerçekten arkaya doğru giden cadde. Zaten hangi cadde olduğunu söylemeye gerek yok. Bir tane caddesi var. Küçük bu da küçük. Bu da küçük. Ha burada da bir şeyler var. Şuna Hadi bir bakalım. bakalım. En ucuz magnet arıyoruz. Az önce yürürken dedim ki etrafta tavuk döner kokuyor. Bildiğiniz gibi tavuk kokuyor ama döner kokmuyor. Ben dedim ki Yani tavuk döner kokuyor. döner kısmına bir şey diyemem dedi. Burada gördüğümüz 2 tane ya da 3 tane restorandan bir tanesi. Hemen çeviriyorum. Ha tamam tam da şeye döndü. İngilizceye döndü. Tabelası Türkçeydi. Şurada dürümler var, kebaplar var. İçeride de Türkçe Ve konuşuyorlar. içeridekiler de Türkçe konuşuyorlar. Selamünaleyküm deyip tavuk döner yiyelim mi? Özledim tabii. Ya her yerdeyiz ya. Her yerde nasıl olabiliyoruz ya? Liechtenstein'da Liechtenstein. nasıl olabiliyoruz ya? Nüfusu arttırmak için gelmiş olabiliriz. Evet, cadde bitti. Ülke bitmiş ya. Kolonya Cumhuriyeti'nde böyle bir sahne vardı ya. Çok gülmüştüm ben o sahneyi ilk gördüğüm zaman ya. Ülke bitmiş ya. Evet O bu kadar. arada ülke bitti. Şimdi şurada bir şey daha var. Oraya da bakacağız. Yani burayı, şu caddeyi ya da ülkenin bu büyük güzide şehrini hızlı bir yürüyüşte 4 dakika. Yani max. Hızlı yürüyüşte. Ay bizim gibi yaylana yürürseniz 7. 20 dakika falan oldu. Bütün dükkanlara falan geldi. Bütün dükkanlar dediğim de zaten 5 tane falan. Ama bu arada lüks tüketim inanılmaz fazla bu lüks tüketim mağazaları. Özellikle bu vergi muhabbeti bir şey varmış. Bunu da ne olduğunu hatırlamıyorum. Yazarım. O yüzden buraya özellikle İsviçre'den, Almanya'dan vesaire lüks tüketim alışverişi yapmaya gelen insanlar varmış. Hani Bizde yok. bizde yok. Yani keşke olsa ama Biz yok. ucuz magnetin peşindeyiz. Biz bir saattir acaba hani böyle 5 CHV'ye magnet bulur muyuz peşinde koşuyoruz. Hadi bir tur daha atalım da ülkeyi gezelim ya. Bir doya doya sindire gezelim. Hadi. Bu arada günlük ettik ama ülkede de yani şu anda 8 tane otobüs hattı varmış. Hem de körüklü otobüs. Vay be. Para bol demek ki. Liechtenstein'daki görevimizi tamamladık. Size bakın çok önemli. Buradaki en önemli bilgi veriyoruz. Tam bu bir şey caddesi. Kapalı İstiklal Caddesi dediğimiz caddeden bitirdikten sonra karşı tarafta solda bir tane Spiel Plus diye bir yer var. Aslında şu an arkadan bakarak kopya çektim. En az 2 CHV daha ucuza magnet Bir de alabilirsiniz. kalite olarak da normalde aynısını orada alsak 7-8'e satıyorlar. Yani minimum 7'ye satıyorlardı. Biz burada 5'e aldık. 5'e aldık. Güzel de magnet. 5 çok fazla ya. 5 çok fazla. Neyse. Adı sağlık Spiel olsun. Plus. En sonunda görürsünüz burayı. Böyle oyuncakçı gibi bir yer. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi bir kahve içelim. Kahve içelim. İçmeyelim mi? Zenginiz ya. Hadi içelim. Plakaları komik bunların ya. Siyah üzerine beyaz. Bizim polis plakaları var ya onlar gibi küçücük böyle küçük plakaları var. Ve böyle 5 haneleri var. TL işte 5 haneli bir şey. Abi de bu magnetlerde genelde bunların plakasından satıyorlardı. Demek Evet. ki bunlara özel bir şey falan ya. O yüzden. Yani siyah plaka ben hiç görmedim. Varlığını da öyle bir şeyin varlığını da buraya gelene kadar bilmiyordum. Ya bir tek bizim polislerin plakası zannediyordum ben. Yani resmi şeylerin. Evet. Ha belediyenin plakaları Evet, ya. belediye, Ben niye aynen. polis deyip duruyorum? Belediyenin plakaları siyahtı şeylerin polislerin mavi. Yani böyle siyah arabayla da plaka çok güzel duruyor ha. Bizim için bitti burası. Yani boydan boya bir tur attık. Çıktık. Prenses Sarayı'na gittik. Dükkanların her birine neredeyse tek tek girdik çıktık. Girdik. Pul müzesine Post girdik. office. Post ofise girdik. Ve toplamda herhalde 2 saat 2 falan, saat falan sürdü. oldu.
Hani siz zamanınızı planlarken ona yani 2 saat. Hadi oturduk bir şeyler yedik, içtik 3 saat deyin. O kadar. Biz bu arada bir şey kahve falan içmemeye karar verdik. Hava biraz daha kararmak üzere çünkü birazdan biraz kapalı hava. İsviçre'ye geçelim. Orada bir yer planladık. Oraya gitmeye çalışacağız. O Evet. yüzden çok oturmaya niyetimiz yok. Orası böyle bir memleket. Gördük, geldik. Yolunuz düşerse bu taraflarda için uzatın yani görmek gerekir. Garip bir yer. Yani gördük dersiniz. Ve şey bu arada değişik de yani. Evet. Neyi bak benim ilginç olan şey görmüştük ya. Bayırdan aşağıya böyle bir şeyle iniyorlardı. Ha evet ama Mesela ilginç bir şey öğrendik. böyle bizim şeydeki eski çocukluğumuzdaki tahtlı şeyler vardı, arabalar vardı ya. Bizim çocuk Bisiklet gibi değil de yani bisiklet gibi üstüne oturuyorsun, 4 tane tekeri var ama yaşlılar biniyordu. Beni hani şaşırtan nokta ve oldu. yönlendirmesi çok sağ sol olarak. Ve Hani- bayır aşağı gidiyorlardı. Ölüme susamış yaşlılar olabilir belki. Olabilir. Artık biz sıkıldık Liechtenstein'da. Yıllardır buradayız, yapacak bir şey yok deyip kendilerine ölüme doğru götürüyor olabilirler. Yani böyle bir şey gördük. Yolumuza şimdi devam ediyoruz. Burayı da burada kapatıyoruz. Yani kapatıyoruz. Bakalım. Interlaken'e geldik.